Merhaba. Bu videoda size COVID hastalığındaki akciğerden bahsetmek istiyorum. En korkulan durumlardan biri olan en son o solunum yetmezliğine, akciğerin fibroze olmasına giden durum acaba neden oluyor? Bunun sebebi virüs müdür yoksa virüs değil midir acaba? Yani bunu virüs mü yapıyor? Başka bir sebebi de olabilir mi diye bir bakış açısı kazandırmak. Şu anda burada normal bir akciğer görüyoruz. Bu akciğerde gördüğümüz üzere bu siyah yerler zaten orada hava boşluğu olduğu için filmde böyle çıkması gayet normal olan bir durum. Burada bir sorunumuz yok. Ama hastalanma olduğu zaman gördüğünüz gibi bu siyah yerler azalıyor ve beyazlar daha çok artarak anlaşılıyor ki içeride oksijen kapasitesi azalmış durumda. Bir de bu beyazlar aynı zamanda tıpkı şuradaki dışarıdaki bağ dokusu gibi, aslında burası çok kalın, çok kalınlaşmış bir bağ dokusu ve normal o süngersi akciğer yapısından farklı ve bu böyle çok hızlı bir şekilde bu hale geliyor. Hatta buna işte buzlu cam görünümlü akciğer deniyor. Hastalıktan iyileşenlerin bile bir kısmında bir miktar bu kalabiliyor. Bu durum, bu en son durumdaki akciğerin haliydi. Şimdi biz başa dönelim. Başa döndüğümüzde kulağının ucuyla televizyon dinleyenlerin zaten virüsün vücuda AC2 reseptörüyle girdiğini bildiğini biliyoruz zaten. Nerede efendim bu reseptörümüz? Bakın şuradaymış. Bu reseptör böyle hücrenin üzerinde duruyor. Bunun işte bu spike protein de gelip buraya yapışıyor diye bize anlatıyorlar. O yüzden de bizim hücremizin içerisine girebiliyor. Burada hücre membranı var. Bu zardan içeriye giriyor. Burası da zaten akciğerdeki bir hücre, değil mi? Tamam. Şimdi burada belki buraya şunu ekleyebiliriz yeni bilgi olarak. Burada ACE'nin olmasının dışında bizim vücudumuzda bir de her hücremizde neredeyse furinler var. Furinler bir tür protein dönüştürücü olarak adlandırılıyorlar. Bunların virüsün içine yaramasının sebebi şu. Virüs ACE'ye bağlanmak isterken furinlerin protein dönüştürücülüğünü kullanarak daha sıkı yapışıyor. Öyle söyleyeyim, daha güçlü yapışıyor. Ve bu sıkılık yüzünden, öyle diyelim, 1000 kat daha fazla bulaşıcılığı oluyor diğer SARS'a göre. Yani bu COVID-2 olanın furin kullanması yüzünden bu durum değişiyor. Yani onun niye bu kadar bulaşıyor, bu kadar kolay bulaşıyor cevabı aslında burada. Yani bu kadar sıkı yapışmasa, furinleri kullanıp 1000 kat fazla yapışmasa tıpkı MERS'te olduğu gibi öldürücülüğü yüksek olabilirdi ama biz ondan kolay kaçabilirdik. Ama kolay kaçamıyoruz çünkü yapışkanlığı fazla. Fakat biz burada ne öğrenelim? Bu furinler bizim vücudumuzda var ama bunlar ne zaman daha çok varlar? Hipoksi indüklenen faktör, yani oksijenin az olduğu durumda vücudun içerisinde bu faktör artıyor. Bu faktör artarsa da furin artıyor. O zaman da bu gidip virüsün işine yaramış oluyor. Bizim vücudumuzda oksijenin nasıl az olduğu konusu sigaradan başlar, apneden çıkar, işte diyabete kadar gider, ayrı bir video konusu. Ama oksijensizlik, yani düşük dozda olsa bir hipoksi varsa vücudun içerisinde furin artmıştır. Furin arttığı için AC ile COVID'in bağlanması artmıştır. Bu birinci hikayemizdi bizim. Fakat aslında inceleyeceğimiz kısım bundan daha farklı. İnceleyeceğimiz kısım bu ACE'nin normalde nerede olduğu. Efendim bu ACE yani niye orada duruyor da tam olarak ne yapmak istiyor? Şimdi burada ne göreceğiz? Burada biz bir biyokimyasal yolak görüyoruz. Bu renin angiotensin denen biyokimyasal yolağın bir amacı var. Bunun amacı şu, bu şu anda anlatacağım şeyin, bu bütün sistem aslında şunun için işe yarıyor. Mesela bir kaza geçirdik ve aniden kan kaybı yaşıyoruz. Dakikalar içerisinde hastaneye gitmemiz lazım vesaire. İşte bu sistem acil sistemi ve böyle bir kan volümü azalırsa öyle bir alarm düğmesiyle işi toparlayabiliyor ki bize vakit kazandırıyor. Azalmış kanımız olduğu halde, kan kaybımız olduğu halde. Aslında bu sistemin asıl yaptığı iş o. Ucu da oradan AC'ye bağlanacak, AC2'ye bağlanacak. Şimdi hafifçe, böyle çok basitçe bu sisteme bir bakalım. Bu sistem anjiyotensinojen diye karaciğerden başlayan bir protein oluyor. Ondan anjiyotensin 1 oluyor. Tamam, buraya kadar sorunumuz yok. Nerede devreye girdi bizim acemiz? Bakın orası karaciğerdi. Şurada da böbrekten yardım aldık. Anjiyotensin 1'e geldik. Şimdi akciğer devreye girdi. Şurada bir tane ace var. Fakat bu ace bizim ace değil. Bu 1 numaralı ace. Buna numara vermiyorlar. Bu
bizim acemiz değil. Bu işte dediğim gibi bir numaralı acı. Bunun yaptığı şey şu: biri ne yaptı? 2'ye dönüştürdü. Yani angiotensin 1'i angiotensin 2'ye dönüştüren şey. Bu acı bir. Bizim bununla bir işimiz yok ama bunu yapıyor o zaten. Zaten virüsün de bununla bir işi yok. Bunu istemiyor. Buna bağlanmıyor. Tamam mı? O yüzden biz normalde burada ne olduğuna bakalım. Şimdi bu acı dönüştürdü angiotensin 2'ye. Bizi tam olarak angiotensin 2'den sonrası hikaye ilgilendiriyor. Bu angiotensin 2'yi ezberliyoruz. Neymiş efendim? Angiotensin 2 oldu. Buraya kadar geldik. Şimdi ne oluyor? Bu angiotensin 2 işte o bizim kan kaybı yaşayacağımız, acile koşturamayacağımız zamanda bize vakit kazandıran şey. Görevleri nelermiş? Bak, merkezi sinir sistemini, beyni etkileyerek oradan maddeler salgılıyor, kalbi etkiliyor, böbreği etkiliyor. Toplamda yaptığı şey aslında bak ne diyor? Kan basıncının yükselmesi. Böbrekten hem sodyumu tutuyor, hem suyu tutuyor. Vücudun içerisinden, yani tuzu atmıyor ki daha çok vücudun içerisinde su olsun. Beyinden susama hissini arttıracak bir maddeyi salgılıyor. Ve ben duyum olarak biliyorum, medikal olarak duymadım ama COVID hastalarında çok susadıklarını ifadeler olarak kişilerden aldım. Susama hissini arttırıyor. Çünkü burada da bir hormonu arttırıyor. En çok kardiyolojik sistemi etkiliyor. Çünkü damarların şöyle damar olsun, bu genişliği olsun, bunları böyle daraltıyor. Bu ven de olsa bunları daraltıyor genişken. Arter de olsa daraltıyor. Yani vazokonstrüksiyon ve arterya konstrüksiyon yapıyor. Bu daralma ne işe yapıyor? O darlık yüzünden kalbe dönecek kanı arttırmış oluyor. Ne yaptı toplamda? Tuzu arttırdı, tuzu arttırdı, vücut suyu dışarıya atmadı. Yani aslında idrarın azalmış olması lazım. Susama hissi yaptı, sen su içmek istiyorsun. İçeride dolaşan kanın volümü artmış oluyor. Kaç litreyse onu yapmaya çalışıyor. Kan kaybı olduğunu düşündüğümüzü varsayarsak, hipovolemik şok diyelim. Yaptığı şeyler bunlar: darlaştırma, damarları, böbrek, beyin, her tarafı engelliyor, çalıştırıyor. Angiotensin 2'nin yaptığı şey bu ve bizim ilgilenmediğimiz ve virüsün de ilgilenmediği normal acı da zaten bunu oluşturan şey. Buraya kadar bu böyle. Bakalım öbür slaytlarımızda ne varmış? Şimdi angiotensin 2 nerede de, bir dakika. Bu angiotensin 2'nin yaptıklarını bir de böyle bakalım. Değil mi? Az önce söylediklerimi, angiotensin 2 ne yapar diye konuşmuştuk. Ne yaparmış bu? Tekrar üstünden geçelim. Şimdi ne yaptı angiotensin 2? Değil mi? Angiotensin 1'den acele angiotensin 2 olmuştu ve sanki çok sıvı kaybetmişiz, kan kaybetmişiz gibi reaksiyon yapıyordu. Ne yapıyor? O suyu tutmanın dışında az önce gösterdiğim kalbi, damarları vesaire işte kasıp suyu tutmaya çalışmasının dışında başka şeyler de yapıyor. Bakın ne yapıyormuş? ROS dediğimiz nedir? Serbest radikal. Onların miktarlarını arttırıyor. Stokin indüksiyonu, indüklemek arttırmak demek. Stokinleri arttırıyor. Ne oluyordu şeyde? Stokin fırtınası oluyordu değil mi? Hem virüste saldırı yüzünden olduğunu biliyoruz ama belki angiotensin 2'nin varlığı da oraya etki ediyor mudur? Bunu düşüneceğiz. Kolajen sentezinde artış. Biz buradaki kolajeni nereye bağlayacağız? O akciğerde fibrozu gördük ya, oradakinden bahsediyor aslında. Şeyden bahsetmiyor. Normal öyle istediğimiz kolajenden bahsetmiyor. Akciğerin içerisindeki o siyahlığı engelleyen kolajenin artmasından bahsediyor. Çünkü bunlar arttığı sürece orada fibroz olacak. Demek ki bu istenmeyen bir durum. Peki bizim yine konuşmalarımızdan bildiğimiz nitrik oksidin sentezini inhibe ediyor. Nitrik oksit ne yapar? Damar gevşetir. Tansiyon düşürür. Halbuki bunun amacı nedir? Damar daraltmak, tansiyon yükseltmek. Demek ki nitrik oksidimize de mal olmuş oluyor. Başka hikayeleri de var görüldüğü üzere. Ama bu angiotensin 2'nin bir takım özelliklerini öğrenelim. Niye öğrenelim? Çünkü daha sonra işimize yarayacak. Bu tablomuzu da görmüştük. Gelelim şeye. Nerede acaba, ya da onu almadım mı? Şuradan bakalım. Tamam, burası. Evet. Şimdi tekrardan biz küçücük bir özetimizi yapalım ve hemen sonucumuza varalım. Meselemiz ne? Anjiyotensini öğrendik. Bu böbrekten geliyordu renin. Aslında COVID hastalarında renin yüksek mi değil mi diye bakılması lazım.
Sonra anjiyotensin 1 oluyordu. Bak o anjiyotensin dediğimiz bizim ilgilendirmediğimiz 1 numaralı burada. O da onu anjiyotensin 2 yapıyordu. O da gidiyor bak vazokonstrüksiyon, hücrelerin büyümesi yapıyor. Burada ne not tutulmuş? Akciğerde de hipertansiyon yapar ve hatta akciğerde fibrozis yapar diyor değil mi? Eğer bu yola izin verirsen ve engellemezsen. Gel gelelim bu yola engelleyen ne? Bizim ACE2. Bizim ACE2 ne yapıyor? Bizim dediğim gündemimiz o diye. Bu 2'yi 1,7'ye çeviriyor. Tamam mı? Bizim ACE2'ye niye ihtiyacımız varı öğrenmiş olduk. Anjiyotensin 1,7'ye ihtiyacımız olduğu için. Anjiyotensin 1,7'yi niye umursayalım? Vazodilatasyon, gevşemeye sebep olduğu için ve işte bütün kötü hücreleri öldürmeye yardım ettiği için şuradaki bütün akciğer hipertansiyonunu, fibrozisi, kasılmayı, sel proliferasyonu dediği çok önemli. Hücre çoğalmasını falan engellediği için buna ihtiyacımız var. Yani gel gelelim biz şunu öğrenmiş olduk. ACE2'nin vücuttaki görevi nedir diye biri bize sorarsa diyeceğiz ki anjiyotensin 2 diye bir şey var. Bunu salarsa ne olmuyor? Çok fazla kan kaybetmişsin gibi over reaksiyon yapıyor. Böyle çok her tarafı kasıyor. Akciğer fibrozisine kadar hipertansiyona vesaireye gidiyor. O acil durum. O acil duruma geçmemek için bu ACE2'de onu her zaman için anjiyotensin 1,7'ye çeviriyor. Sakin sakin ortalık düzelsin diye. Şimdi bu anjiyotensin 1,7'ye de baktığımız zaman ne görüyoruz? Hani ACE2'nin oluşturacağı anjiyotensin 1,7'yi. Bakalım neler demiş. Bu anjiyotensin 1,7 nasıl geldi? ACE2'den geldi. Anjiyotensin 2 engelledi. Antioksidanmış. Anti-inflamatuarmış. Stokin stormu bir fırtınası bir inflamasyon değil mi? Ne yaparmış? Kalp kasların kas hücrelerini korurmuş. Nitrik oksit sentaz enzimini arttırırmış. Aritmiyi düzeltirmiş. Vazodilatör olarak çalışırmış. Nitrik oksit gibi işe yararmış, tamam mı? Bunu da böyle öğrendik, koyduk. Şimdi bu arada sonuç olarak biz nereye gelmiş olduk? Sonuç olarak şuraya geldik biz. Bizim akciğerde varsaydığımız ve virüsün yaptığını varsaydığımız şeyi acaba virüs mü yapıyor? Yoksa virüs sadece şu ACE2'yi devreden çıkardığı için yol hop ACE1 üstünden anjiyotensin 2'nin artmasına gittiği için o da özellikle bu AT1 reseptörü denen şeyle işlerini yaptığı için, bunlar biyokimya ama önemli değil. Bakın akut solunum yolu sendromu, inflamasyon, vasküler permeabilite artışı. Bu ne demek biliyor musunuz? Damarlardan içeriye dışarıya sıvı kaçıyor demek ve ödeme sebep oluyor demek. O akciğerdeki ödeme sebep oluyor demek. Vesaire. Bu zaten hastaların yaşadığı bir durum. Şimdi bizim burada sonuç olarak varmak istediğimiz nokta en son geldiğimiz noktadaki şey. Şu soruyu soruyoruz. Bu akciğer böyleyken onun böyle olmasına ve çok da hızlı olmasına sebep olan şeyimiz esasında bizim virüsün kendisi midir? Covid mi? Tamam mı? Yani Covid hastalığında SARS-CoV-2 mi bunu yapıyor? Yoksa ACE2 olmadığı için asıl suçlu anjiyotensin 2 yüksekliği mi? Ve bunu esasında bizim mor yapalım. Basit ilaçlarla yok etmemiz çok kolay olduğu için acaba yoğun bakım evresinde ilerlemiş fibroz olduğunda bu ilaçlar akla gelmeli mi? Belki de o sırada bize vakit kazandırmak için anlamı olabilir. Çünkü bizim istediğimiz şey şu akciğerde durabilmek. Ancak böyle olduğunda o zaman biz sonra antikor geliştirerek durumumuzu kurtaracağız. O zaman inşallah buradan bir çıkarım yapabilmişimdir. Size böyle notlar yazayım. Çok çok sevgilerimle kapatıyorum.